Columbine hakkında bir takım gelişmeler ve geriye dönük detaylar, Alice'in hikaye resmen gelişi ve Dorman Limanı. Evet, yıllardır söz ettim, gelmesi gerekiyor diye bas bas bağırdım o liman. Hatta neredeyse 4 yıl olacak. 4 yıl sonunda bu limandan oyun içinde söz edilmeye başlanıyor gibi görünüyor. Öncelikle burada vereceğim bilgiler her zaman değişme ihtimaline sahip, doğru olsalar bile değişebilirler. Bunu bilerek dinlemenizi rica ediyorum. Bu tarz güncel haberleri takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca Genshin paketlerinde ek 11-11 indirimleri var. Oyun içinde paket bonuslarını da veriyor ve resmi satıcı. Kayıt linki video açıklamasında duruyor. Buradan alışveriş yaptığınızda bana da destek oluyor. İndirimler gitmeden alacağınız paketler varsa alın. Sonrasında indirimli olsa da eski fiyatlara geri dönecek. Haberiniz olsun. Peki, şimdi Columbine ile başlamak istiyorum ve onunla alakalı detayları değerlendirip elimizdeki bilgileri analiz edeceğiz. Kendisi artık dosyalar arasında NPC olarak gözükse bile Catalyst kullanıcısı olarak gözüküyor. Bu zaten herkesin beklediği bir şeydi diyebiliriz. Çünkü savaş sahnelerinde hiçbir şekilde bir silah göremedik. Ama hikayede Chariche için özel bir silah yaptığını ve kendi gücünden ürettiğini bildiğimiz için şöyle bir iddiada bulunacağım, ancak bu tamamen benim kendi tahminlerime dayalı. Columbine Catalyst kullanıcısı olsa bile ultisinde veya E yeteneğinin formunda farklı bir silah kullanabilir. Vuruş stilini değiştirebilir. Buna örnek olarak en iyi karakter Shald veya Tartaglia olurdu diye düşünüyorum. Açıkçası böyle bir format ile gelip Durin'e benzer bir sistem kullanılacaksa Columbine sandığımızdan daha eğlenceli ve daha faydalı bir karakter olabilir. Çünkü ilk başta kendisiyle alakalı iddialar main DPS olacağı yönündeydi. Sonrasında ise sub DPS, sonrasında support denildi. Ve iddialar orada kaldı. Benim kendi iddiam ilk başta gerçekten de main DPS olarak tasarlandı. Sonrasında ise yoğun ilgi görünce main DPS olma özelliğini takım yıldızına koyduklarını düşünüyorum. Ki bu tam olarak Hoyo şirketinin yapacağı tarzdan bir hamle. Geldiğimiz noktada ise tahminim yeteneklerine bağlı olarak kullandığımız silah, vuruş efektleri ve ulti özelliği değişecektir. Bir ulti formu destek rolündeyken bir diğeri kendi bireysel hasarına odaklı bir ulti olabilir. Ki bu Columbine'nin karakteristiğine de oldukça uygun bir sistem. Çünkü Columbine ne kadar destek rolü gibi gözükse de bir yandan bu rol için saf gücü çok yüksek bir karakter. Ancak unutmamak gerekir, güncel hikayede kendisinin gücünün büyük bir kısmı harcanmış durumda. Ve neredeyse güçsüz denilebilecek bir durumda. Tabii ki de o kadar güçsüz değil de kendine kıyasla oldukça güçsüz bir formda. Columbine hakkındaki detaylar ve değerlendirmelerim bu şekilde. Geçelim o zaman Alice'e. Alice hükümdar görevinde görünecek tarzında iddialar vardı. Bu iddialar artık daha da sağlamlaştı. Çünkü hikaye içindeki model hareketlerine ait dosyalar sızdırıldı ve yüksek ihtimalle gerçekten de görünecek. Bu aynı zamanda bize kendisinin oynanabilir bir karakter olup olmayacağıyla da alakalı ipuçlar veriyor olacak. Çünkü özellikle Alice ve Nicole'in oynanabilir olması noktasında kesin bir şey yok. Her ne kadar detaylı yapılmış olsalar da her görünen, her detaylı olan karakter oynanabilir olacak diye bir kural ne yazık ki yok. Oynanabilir olduğu senaryoda Mavuka'ya power creep atma şansı var mı? Akıllardaki o mühim soru. Cadı metasına ait takımlar içerisinde bunun gerçekleşme ihtimali var gibi görünüyor. Çünkü cadı takımındayken Durin'in potansiyeli çok fazla değişim yaşıyor. Belli ki bu sistem bazı karakterleri fazla bufflıyor olacak. Burada da Alice için özel bir parantez açılır ve Mavuka'yı geçtiği görünebilir. Hızlı bir şekilde Dorman Limanı'na gelelim. En sevdiğim başlık ve konu, çünkü gerçekten yıllardır burayı bekliyorum. Hatta eski hikaye gidişatına göre normalde Notcree bölgesine Dorman Limanı'ndan gidilmesi lazımdı. Buradan gemiyle geçişin geçmiş hikayede verilen detaylara ve yapılan konuşmalara göre daha kolay olması gerekiyordu ama atladığımız veya öngöremediğimiz kısım oyunun bizi Şinejnea'dan önce Notcree'ye götürmeyi planlamasıydı. Eğer ki yol direkt Şinejnea'ya olsaydı hikaye içerisinde Dorman Limanı'nı kullanarak yola çıkmak nispeten daha mantıklıydı. Aynı zamanda işin bir politik yanı da olduğu için Mondstadt oldukça avantajlıydı. Lakin bizleri Notcree'ye götürme kararı alıp Şinejnea'ya ertelenince doğal olarak bu rotada değişmiş oldu. Yine de gelen bilgilere göre Liben bir etkinlikle geri dönüyor ve bu etkinlik karakteri biliyorsunuz ki açılacak, gideceğimiz bir sonraki bölge hakkında bizlere genelde bilgi veriyor. Bu sefer bahsettiği yer Dorman Limanı ve bundan ötürü artık bu limanın oyuna ekleneceğini biliyoruz. Ne kadar büyük bir yer olacağı tartışılır ama bence en azından Dragonspine kadar büyüklükte bir yer olur ve görsel açıdan hepimiz için nostaljik güzel bir bölge olacak diye umut ediyorum. Bu liman bizi nerelere bağlayabilir? Bazı Şinejnai karakterlerle tanışma ihtimalimiz var gibi geliyor. Bu bölgeye özel yeni karakterler gelecektir. Ancak bu karakterler kimler ve nasıl karakterler olabileceği ile alakalı henüz bir ipucu yok. Columbine'nin oynanışıyla alakalı ne zaman bilgi alırız? 6.2 yamasının ikinci yarısına geçerken bütün bilgiler gelmiş ve ben de sizlere bunları ayıklayıp anlatıyor, üstüne değerlendiriyor olurum.
Bu sürece kadar gelecek bilgilerin çoğu sahte veya tahminden ibaret olacaktır. Sizin fikirleriniz, tahminleriniz ve düşünceleriniz neler yoruma yazabilirsiniz. Genel olarak bilgileri derledim, değerlendirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan ek soruları da yorumlara yazabilirsiniz. Sizler için yanıtlayabilirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Reach your phone way and take a flight. Lucky enough, at least you try. Shing up, that's in your